Muhabbet kuşun için güzel bir kafes kurmayı düşünüyorsun. Pet Shop'tan yemlik, suluk gibi gerekli olan bütün malzemeleri aldın. Sıra geldi kafes yerleşimine. Acaba hangi malzemeyi nereye koyarsan kuşun rahat eder? Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için şimdi gelin birlikte kafes kurulumu gerçekleştirelim. Herkesin imkanı farklı olduğu için büyük ve küçük kafes olmak üzere iki farklı kafes kurulumu yapacağız. Birinci kafesimiz 44 cm yüksekliğe, 33 cm boya, 26 cm'de ene sahip standart bir kuş kafesi. Ön ve arka yüzeyi kuşların rahat tırmanması için yatay tellerle dizayn edilmiş. Yan tarafta yuvalık takılabilecek ikinci bir kapı var. Kuşların dışkı yememesi için kafes altı ızgarası mevcut. Her şeyle minimal düzeyde muhabbet kuşları için elverişli bir kafes. Diğer kafesimizde 68 cm yüksekliğe, 44 cm boya, 33 cm'de ene sahip geniş bir kuş kafesi. Ön ve arka yüzeyde tırmanmayı kolaylaştıran yatay teller kullanılmış. Yan tarafta hem yuvalık hem de yemlik girişi olarak kullanılabilecek sürgülü kapılar mevcut. Kafesin çatısında kuşların rahat çıkması için sürgülü bir kapı dizayn edilmiş. Kafes altı ızgarası da mevcut. Her şeyiyle muhabbet kuşları için oldukça elverişli. Kafes yerleşimine öncelikle birinci kafesle başlayalım. Kafesin içinden 2 adet yemlik, 2 adet plastik tünek, 1 adet de plastik salıncak çıktı. Plastik tünek ve salıncak kuşların ayak sağlığına zarar verdiği için onları çıkardım. Yemlikleri de kullanmak için ayırdım. Tünek olarak doğal ve sağlıklı olan ahşap kuş tüneklerini tercih edeceğim. Tüneklerden birisini suluk yerleştireceğim dikey tellere taktım. Muhabbet kuşları yüksek noktalarda kendilerini güvende hissettikleri için bir tanesini de kafesin enine doğru yukarıya yerleştirdim. Tünekler uzun olarak geldiği için kalemle işaretleyerek kafes ölçülerine göre kısalttım. Yemliklerin içeride alanı daraltmaması için kafes yanında gelen yemlikleri değerlendirdim. İki yemliği de kuş yemiyle doldurarak kafesin ön yüzeyinde yer alan yemlik kapaklarına yerleştirdim. Kuşların mineral ve kum ihtiyacını karşılamak için üst tüneyin başlangıcına bir adet mineral blok monte ettim. Kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için de bir adet kalamar kemiğini aparatıyla birlikte arka yüzeye taktım. Mineral blok aldığım için gerekli olmasa da kafese kuş kumu da ekledim. Küçük bir mama kabını ikinci kapının yan tarafına takarak içine az miktar kuş kumu koydum. Kuş kumu ve mineral blok aynı işlevi gördüğü için sadece bir tanesini kullanmanız yeterli. Kuş kumunu doğrudan kuş yeminin içine de karıştırabilirsiniz. Kuş kumunu koyduğum mama kabını sadece kum için değil, meyve ikram kabı olarak da kullanabilirsiniz. Geniş ve çukur ağızlı suluğu alt tüneye gelecek şekilde dikey tellere yerleştirdim. Kafesin boş kalan üst kısmına da kuşumun sallanması için renkli ve aynasız bir salıncak taktım. Aynalı oyuncaklar kuşunuzun size olan ilgisini azaltabilir. Üstüne ek tarafına bir tane de halkalı ve zilli oyuncak yerleştirdim. Bu tarz kafeslerde alanı daraltmamak için oyuncak sayısını sınırlı tutmak gerekiyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde kuşumuzun tüm ihtiyaçlarının olduğu, takılmadan rahat hareket edebileceği kullanışlı bir kafes oldu. Altta bulunan tünekte iki kanadını açtığında rahatlıkla hareket edecektir. Şimdi ilk kafese göre daha büyük olan ikinci kafesin yerleşimine başlayalım. Bu kafesimizde de 2 adet ahşap tünek, 2 adet de yemlik çıktı. Hepsi kullanılabilecek malzemeler. Geniş bir kafes olduğu için tünek yerleşiminde oldukça kararsız kaldım. Aslında hangi noktaya koyarsam koyayım kuşumun hareket kabiliyetini etkilemeyecekti. Bir adet kafesin boyuna doğru dikey tellere ahşap tünek yerleşimi yaptım. 2 adet de üst kısma biri aşağıda biri yukarıda olacak şekilde kısa tünekleri yerleştirdim. Kafes büyük olmasına rağmen tünekler yine de büyük geldi. Kafesin boyuna göre kısalttım. Kafesin içinde çıkan yemlikler beyaz olduğu için onları kullanmadım. Kafese biraz renk katacak mor ve sarı yemlikleri doldurarak yemlik kapılarının önüne yerleştirdim. Mineral bloğu üstte bulunan tüneyin ön yüzeyine taktım. Kalamar kemiğini aparatıyla birlikte arka yüzeye taktım. Suluğu alt tüneyin olduğu dikey tellere yerleştirdim. Sıra geldi oyuncaklara. Kafeste alan sıkıntısı olmadığı için büyük bir kuş salıncağını kafesin çatısına monte ettim. Yemliklerin bulunduğu dikey tarafa kuşun rahat tırmanması için bir adet renkli merdiven yerleştirdim. Kuşumun oynaması için 2 adet halkalı oyuncağı tüneklere gelecek şekilde kafesin çatısına taktım.
Tüm malzemeleri yerleştirdikten sonra kuşumun rahat uçup hareket edebileceği geniş bir kafes ortaya çıktı. Eğer kuşlarımızı kafesten salma konusunda sıkıntı yaşıyorsak onlara ikinci modeldeki gibi geniş kafesler almalıyız. Dar kafeslerde uçarak kanat egzersizi yapmayan kuşlarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Birinci modeldeki gibi dar kafeslere sahipseniz kuşunuzu gün içinde salarak kanat egzersizi yapmasını sağlamalısınız. Yerleşimini yaptığımız her iki kafes ölçülerini de piyasada kolaylıkla bulabilirsiniz. İmkanlar çerçevesinde alabileceğiniz her iki kafes modeli de kuşlarınızın yaşaması için oldukça ideal. Umarım bu video kafes düzeni konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.